8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz saç gölgelendirme uzmanı Celal Akfil. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Sağ olun. Hocam saç gölgelendirme nedir? Saç gölgelendirme, kişinin saçındaki seyrek olan kısımlara bitkisel içerikli kök pigmentlerimiz vardır. Bu pigmentleri deri altına çok ince, çok küçük noktalar şeklinde işleriz ve her işlediğimiz nokta alttan yeni filizlenen saç kökü görüntüsünü almamızı sağlar. Bu şekilde yapmış olduğumuz bir nevi kalıcı makyaj dolgu tekniğidir. Bu teknik eğer kişinin saçı seyrekse, var olan saçı ortalama 8 katı kadar daha yoğun gözükmesini sağlarken ekim yapmaya müsait olmayan, donör bölgesi az olan, yani ense kısımları da zayıf olan kişilerde 1 numara, 2 numara tıraşlanmış saç görüntüsü elde etmemizi sağlar. Aslında sormak istediğim şey de buydu hocam. Yani hiç saçı olmayan ya da protez saç kullanan insanlar da aynı şekilde bu gölgelendirme işleminden fayda görebilirler mi? Özellikle yaz aylarına doğru protez saç kullanan kişiler protezin sıcaklığından rahatsız olduğu için protezlerini çıkartırlar ve bu işlemi tercih ederler. Bu işlemi tercih etmelerindeki sebep aslında şu: daha önce uzun ve gür saçlara sahiptim, aslında benim hiç saçım yoktu. Bunu dışarıya, sosyal çevresine bu şekilde göstermektense benim saçım vardı, evet, artık ben bunu kısa kullanıyorum. Biz oraya yeni tıraşlanmış 1 numara, 2 numara tıraşlanmış saç görüntüsü efekti veriyoruz. Dolayısıyla sosyal çevrelerine karşı da çok rahat hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Evet, saçım vardı, artık kısa kullanıyorum. Peki saç ekiminden ne kadar süre sonra saç gölgelendirme işlemini doğru buluyorsunuz siz uzman olarak? Bizim için önemli olan kişinin cildindeki yaraların iyileşmesi, kabukların dökülmesi. Bu süreçte yaklaşık 1-1,5 ay zaman demektir. Eğer kişi saç ekiminden sonra hemen çok yoğun bir görüntü elde etmek istiyorsa 1 ya da 1,5 ay sonra, yaraları iyileştikten sonra bu işlemi tabii ki tercih edebilir, yaptırabilir. Peki böyle bir arayışta olan kişiler için, şimdi ekran başında bunu merak eden pek çok insan olacak. Evet. Nasıl bir araştırma yapmalılar? Yani doğru kişiye, doğru uzmana gitme anlamında ne yapmalı bu insanlar? Öncelikle paylaşılan birçoğumuz yaptığımız işleri sosyal medya üzerinden gösteriyoruz, hatta pazarlıyoruz diyebilirim. Araştırma yaparken kesinlikle öncesi ve sonrası fotoğraflardan ziyade çok yakın çekilmiş video görüntüleri var mı? Eğer işlem yaptıracakları şehirde bir firma ise gidip canlı olarak örnekleri de, yapılan örnekleri canlı olarak görmelerini tavsiye ederiz. Bunun dışında kullanılan malzemeler çok önemli. Bitkisel içerikli pigmentler seçilmesi gerekiyor. Bu pigmentlerin de analiz raporları, sertifikalarının olması gerekiyor. Biz işlem yaptıran ya da yaptıracak olan herkese şunu özellikle tavsiye ediyoruz. Kullanılan malzemenin analiz raporlarını mutlaka görün, sorun, sorgulayın. Bunlar çünkü çok önemli şeyler. Çünkü eğer kullanılan malzeme bitkisel içerikli değil, kimyasal bazlı bir boyaysa, pigmentse, içerisindeki metallerin paslanması sebebiyle boyanın rengi maviye ya da yeşile dönebilir. Bu da hiç istemediğimiz bir görüntü. Dolayısıyla bunları araştırmalarını, pigmentlerin belgelerini, işlem yapan kişilerin yetki belgelerine kadar mutlaka sorup sorgulasınlar. Çünkü geri dönüşü çok zor olan işlemler bunlar. Peki kimlere yapılmamalı bu işlem? Yapılmaması gereken kişiler var mı acaba? Eğer kafa derisinde bir hastalığı var ise bunun yayılmaması anlamında öncelikle tedavisinin olmaması gerekiyor. Sonrasında bu işlemi yaptırması gerekiyor. Onun dışında 18 yaştan 100 yaşına kadar, 150 yaşına kadar herkes bu işlemi rahatlıkla yaptırabilir. Kaldı ki işlemden önce mutlaka bizler alerji testi uyguluyoruz. Hatta alerjik reaksiyonlar vücutta ilk 5 dakika içerisinde kendisini rahat bir şekilde gösterirken biz 20 dakika kadar bekliyoruz ki önce sağlık. Tabii ki. Şimdi işlemin geri dönüşü yok diye söyledik. Yani aslında bunu yanlış bir şekilde uygularsanız oluşacak görüntüyü de kapatmanın, özellikle saçınız yoksa bir şeyi yok. Değil mi? Alternatif. Şimdi bizlerin de yapmış olduğu, maalesef merdiven altı yerlerde işlem yaptıran danışanlar sonrasında düzelttirmek için bizlere başvuruyorlar. Eğer kişinin saçı varsa ve biz bunu kapatabiliyorsak, en üst katmanı kapatabiliyorsak, eski başarısız işlemi kapatabiliyoruz. Ama kişinin saçında, kafa derisinde hiç saçı yoksa bunu maalesef lazerle çıkarttırmak zorundalar. Aksi halde mavi, Şirin Baba gibi dolaşma ihtimalleri çok yüksek. Peki hocam, diyelim ki bir işlemi yaptırdık fakat
yani belli bir kalıcılık süresi var. O kalıcılık süresi bittikten sonra artık devam etmek istemiyoruz. Bu geçiş döneminde, yani bu yavaş yavaş hani oradaki işlemin yok olma döneminde görüntüsel anlamda bir kötü görüntü oluyor mu? Aslında yine başa dönüyoruz. Eğer kullanılan malzeme bitkisel kök pigmentlerden oluşuyorsa ve renk değiştirmiyorsa yavaş yavaş flu bir halde vücudu terk eder. Ve bu kişiye rahatsız edici bir görüntü sağlamaz. Mesela saç ekimi yaptırdığı kişi seyrekliği var. Biz kendisine işlem yaptık. Ortalama 5 sene kadar yoğun bir görüntüyle dolaştı. Artık 5 senenin sonuna doğru o daha flu bir hal. Yani sanki bir tık daha saçınız azalıyor, bir tık daha saçınız azalıyor. 5. senenin sonuna doğru da artık yavaş yavaş eski halini alıyor. Kişi isterse tazeletebilir ama istemezse de yine eski seyrek görüntüsüne dönmüş olur. Peki ilaç kullanımından tutun da yapılan hangi alan olursa olsun kişiden kişiye her işlemin ya da uygulamanın kalıcılık ömrü değişmekte. Kesinlikle. Cilt tipine bağlı olarak da bu işlemin mesela kalıcılık ömründen bahsetmiştik. Bir önceki programda da aklımda kaldı. 3 ila 5 yıl arasında diyoruz. Evet. Kişinin yüz cildi çok yağlı ise saç dibi de yağlı anlamına gelir mi? Ömrü azalır mı? Aslında ömrünü azaltan ya da kısaltan faktör yağ değil. Kişinin ter bezlerinin çalışma oranı. Şimdi hayatında spor yapmamış bir insanla her gün spor yapan insana tabii ki farklı oranlarda, farklı zamanlarda gider. Ya da mesleği dışarıda olan, örnek veriyorum bir inşaatta çalışan, akşama kadar güneş alan bir deriyle kapalı ortamda çalışan insan arasında tabii ki fark var. Dolayısıyla burada ter bezlerinin çalışması aslında en büyük faktör. Yani kalıcılık ömrünü Kesinlikle. ter bezleri belirliyor. Kesinlikle. Yani neticede cildimiz terledikçe dışarıya pigmentleri belli oranda salacaktır. Hiç spor yapmamış bir kişi belki bu işlemi 6-6,5 sene bile kullanabilir. Evet. Ama spor yapan kişi 4,5-5 sene sonra bunu tazeletmesi gerekiyor. Her tazeleme işleminde de süreç aynı mı, yoksa diğerlerine göre daha kolay oluyor mu? Her tazeleme sürecinde işlem yine aynı. Neticede yapmış olduğumuz işlem artık silinmek üzere, çıkmak üzere. Sil baştan komple aynı yoğunluğu. Mesela saç ekimi yaptıran kişilerde bizim hedeflediğimiz görüntü şudur. Yan taraftaki saçlı bölgeyle üst taraftaki seyrek saçlı bölgeyi bakıldığı zaman homojen göstermek. Tekrar bir homojen gösterme çalışması demek aynı sıklıkla tekrar seyrek olan kısmı taramamız anlamına geliyor. Dolayısıyla daha önceki yaptırdığı işlem, örnek veriyorum 4,5-5 saat sürdüyse 5 sene sonra yaptıracağı işlem yine aynı şekilde 4,5-5 saat sürecek. Bayağı hummalı bir işlemden bahsediyoruz. Seans bir uzmanın çalışması, yani sizin çalışmanız ne kadar sürüyor? Ne kadar yani bir saat ayırmak gerekiyor? Eğer şehir dışı ya da yurt dışından gelen bir danışanımızsa ortalama biz 5 ya da 6 saat içerisinde üst kısmı komple bitiriyoruz. Ancak bu hani 5 saat 6 saat hiç koltuktan kalkmama anlamına gelmiyor. Evet. İşlemi yapan uzmanımız ya da işlemi yaptıracak olan kişi, başta kişinin sıkılmaması gerekiyor. Yani 5-6 saat uzun bir süre, biz 45 dakikada ya da saatte bir hem kişinin rahatlaması anlamında hem de çalışan uzmanımızın da gözünün dinlenmesi anlamında. Çünkü gerçekten milimetrik bir iş yapıyoruz. Belli milimetre aralarıyla saç kökü efekti veriyoruz ve üst kısmı komple yaptığımızda aşağı yukarı 170 bine yakın saç kökü efekti atıyoruz. Dolayısıyla burada işi yapan uzmanımızın da gözünün dinlenmesi, kişinin de sıkılmaması adına saatte bir, 45 dakikada bir molalar veriliyor. Bir de şunu merak ettim hocam, Celal hocam. Mesela üst bölgenin daha yoğun, yanların daha seyrek olması gerekiyor. Yani normal saçta. Komple kafatasına çalışılacak kişide orada pigmentlerin renk karışımını mı farklı koyuyorsunuz yoksa sıklık atışlarını mı farklı dizayn ediyorsunuz? Bölge bölge farklı renklerde pigmentler kullanabiliyoruz. Ancak bunu şu şekilde de sağlayabiliriz. Yani orada yaptığımız çalışmanın yoğunluğu, koyuluğu tamamen bizlerin elinde ve kişinin tercih ettiği seçimler doğrultusunda gerçekleşiyor. Eğer pigmentin değişmesi gerekiyorsa orada kesinlikle bir pigment oynaması, renk değişimi yapıyoruz. Ama genelde sıklığı ayarlamamız vasıtasıyla istenilen homojen görüntüyü, kişinin mutlu olacağı görüntüyü yakalayabiliyoruz. Peki burada yani mesela kişinin daha az, daha seyrek bir pigment görüntüsü veya şöyle söyleyeyim, çok yoğun bir renk değil de Çok daha doğal, Natural. çok daha natürel. Evet. Mesela Tam ifade edemedim evet, belki ama. mesela özellikle biz gelen kişilere diyoruz ki bizim için önce doğallık, sonra yoğunluk. Kesinlikle. Ancak maalesef insanoğlu kendisinde az olan
bir şeyi hep çok istemektedir. Yani bizim danışanlarımızın genelde isteği şu: koyu olsun, çok koyu olsun, çok koyu olsun. Ama çok koyu olması çok güzel anlamına gelmiyor. Koyu olduğunda daha gür duracak Daha gür anlamına duracak. geliyor Hatta belki daha ne kadar danışanlar için. kişi koyu isterse istesin, biz çalışmamızı yaparken şu şekilde çalışırız. Kişinin en ön hat çizgisini çizeriz. Sonrasında yaklaşık 1-1,5 parmak kadar gerisinde bir referans çizgisi daha çekeriz. O referans çizgisine kadar yoğun gözükürüz. Çünkü karşılıklı sohbet mesafesinde vitrin dediğimiz kısım burasıdır. Evet. İnsanlar sizi buradan görürler karşılıklı oturduğunuzda. O referans çizgisine kadar yoğun çalışırız. Ondan sonra çok daha noktaların kalınlığını incelterek ve sıklığını azaltarak çalışırız ki karşıdan bakıldığında kalıp gibi gözükmesin. Karşıdan bakıldığında çok daha doğal, çok daha natürel bir çalışma gözüksün. Çok teşekkür ederiz. Ben İyi ki teşekkür geldin. ederim. Soracak çok sorumuz var aslında devamında. Hocamla da benimle de inanılmaz dikkatinizi çeken bir konu oldu. Teşekkürler teşekkür ederim. bilgiler için Sağ ol. tekrar. Evet, 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz saç gölgelendirme uzmanı Celal Akfil'de. Kendisiyle saç gölgelendirme işleminin süreçlerinden bahsettik. Kalıcılık ömründen, kimlere yapılır, kimlere yapılmaz kısımlarına değinmiş olduk. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.